Bugün hesabımdaki Tofaş'ın camlarını modifiye edeceğim. Bildiğiniz gibi yeni güncelleme geldi ve bu güncellemede camları modifiye edebiliyoruz. Aracın bütün camlarını yapacağım. Kullandığım bütün teknikleri göstereceğim. O yüzden videoyu sarmadan izleyin ve bu arada güncelleme beta sürümüne geldi. Bir hafta veya 1,5 hafta sonra tüm herkese paylaşıma açılır. Açıldığı zaman bu modifiyeyi yaparsınız. Şimdi Tofaş'ımı görüyorsunuz. Hiçbir şey yok. Söktüm tamamen çünkü bu arabayı ben baştan tasarlayacağım. İlk olarak yapmanız gereken şey cam kısmına girmeniz. Cam kısmındaki her şeyi sıfırlamanız, yani cam yokmuş gibi görünmesi lazım. Bir kare alın ve bu karenin opaklığını birazcık düşürün. Hani cam kalitesinde, cam görünümünde yapmaya çalışın, anladınız mı? Bu şekilde koyun. Buraya muhtemelen benim yaptığım hatayı yapacaksınız ama yapmayın. Bakın bu şekilde kare kullanmayın. Bunda üçgen kullanmanız gerekecek. O koyduğunuz kareyi kopyalayın ve üçgen seçin. Üçgen seçtikten sonra tıpkı benim yaptığım gibi bir boyuta getirin ve bir sonraki parçayla birleştirin. Bitişik olsunlar. Ve bu şekilde Tofaş'ın ön camını kolaylıkla yapmış olacaksınız. Ben birazcık uzun yaptım. Bunun sonrasında düzelteceğiz. Birazcık daha geriye almamız gerekecek. Bakın görünüşü bu şekilde. Bence gayet şık oldu. Şimdi ben bu camı yaptım ama birkaç detay eklemem lazım. Aynı kareyi kopyalayın. Opaklığını fullleyin ve camınızın üst kısmına yapıştırın. Bu şekilde muhteşem bir cam elde edeceksiniz. Bakın buradan kopyalıyorum hemen. Ön cam ekledim. Üçgen kısmında da aynı şekilde aynı kareyi kullanıyorum ve birazcık eğip üçgene tam oturtmaya çalışıyorum. Mükemmel oluyor bu şekilde. Mutlaka deneyin, 10 numara. Camımız bu şekilde oldu. Çok da güzel oldu. Şimdi aynısını arka cam yapacağız ama bu çok daha basit olacak. Çünkü kullandığımız kareyi kopyalıyoruz. Üçgen dışında her şeyi kopyalıyoruz ve arka cama getiriyoruz. Arka camın oradaki çıtaya kadar uzatıyoruz. Böylelikle arka camı da açmış oluyoruz. Ben birazcık daha eşit olması istediğim için eşit yaptım. Bunu yaptıktan sonra aynı şekilde yaptığımız her şeyi kopyalıyoruz ve aynısını diğer tarafa yapıştırıyoruz. Çok basit olacak bu, çünkü hazır olan bir şeyi diğer bir kısma oturtuyorsunuz. Bu şekilde oturttuğunuz zaman mükemmel şekilde olmuş olacak, çünkü artık arabanızın camı açılabiliyor. Böyle bir eve katabilirsiniz. Şimdi arka kısma geldiğimiz zaman benim yapacağım şey şu: ben birazcık daha modifiye etmek istediğim için Tofaş'larda bulunan bu kelebek mi denir, ne denir artık, şu parçayı yapmak istiyorum. Bunun için yine bir kare seçiyorum ve çıtanın rengiyle eşitliyorum. Bakın burada eşitliyorum. Şimdi aynısını yan tarafa yapıyorum. Bu şekilde sıralı halinde o üçgen kısmı kapatacak şekilde çoğaltıyorum. Aynısını diğer kısma da yapıyorum tabii ki. Şimdi yan camlarımız bitti. Geldik ön cama. Bildiğiniz gibi yan camlar yaptığımız zaman camımız filmliymiş gibi gözükecek. O yüzden ön tarafı da aynı şekilde yapmam lazım ama ön tarafa ben farklı bir efekt vereceğim. Bunun için şu parçayı kullanmanız lazım. Bunu alın, siyaha boyayın, tamam mı? Opaklığını yükseltin, sonuna kadar açın. Ve benim yaptığım gibi bu şekilde camlarını cama tam sığacak şekilde büyütün, tamam mı? Şimdi bak, bunu yaptık, tamam mı? Aynı şekilde bir daha kopyalayın ve şu butona basın. Birazcık daha arka planda olsun o. Onu da ister yeşil yapabilirsiniz, ister kırmızı veya ister benim gibi mavi yapabilirsiniz ki mavi yakışıyor. Maviyi de alın, o parçayı da alın ve küçültün. Demin yaptığınızdan birazcık daha küçük dursun. Bu şekilde yaptığı zaman artık süslü bir camınız olacak. Cam filminiz olacak. Cam kısmı bu kadardı. Şimdi aksesuara geçiyoruz. Ben aracın ön camını şundan yapacağım. Şimdi yine bir kare oluşturuyoruz. Türk bayrağının yapımını biliyorsunuz. Klavyede olmayan semboller yazarsanız ilk çıkan siteye girin. Buradan ay yıldızı göreceksiniz. Onu kopyalayın ve yapıştırın. Ama buradaki yıldızı seçeceğiz. Önce bir hilali bayrağı uyarlamanız lazım. Uyarladıktan sonra aynı kırmızıyı alıp oradaki küçük yıldızı kapatmanız lazım. Kapattıktan sonra tekrar bir yıldız alıyorsunuz ve hilalin tam ön kısmına Türk bayrağı şeklinde, Türk bayrağındaki gibi yıldızı ekleyeceksiniz. Ekledikten sonra hilali, o eklediğiniz kapatmalı kırmızı parçayı, bir de yıldızı kopyalayın. Birazcık daha küçültün. Birazcık daha küçük dursun. Büyük olduğu zaman tam Türk bayrağı olmuyor ve birazcık daha kötü gözüküyor. Küçültürseniz daha güzel olacaktır. Ve sonuç bu şekilde. Şimdi bunu alıp aracın ön camına, ön sol kısmına yapıştırıyoruz. Geldik diğer parçamıza. Bunun için de beyaz bir kare alıyoruz. Beyazı kopyalayın. Ardından tekrar seçin. Kopyalayın. Turuncu yapın. Sonra tekrardan beyaz aldığınız zaman turuncu bir çerçeve elde edeceksiniz. Parçada bulunan yazıyı yazıyorsunuz. Ekleyin parçayı. Sonra klavyede olmayan simgeler sitesine tekrardan girin ve şu tacı kopyalamanızı istiyorum. Bunu kopyaladıktan sonra aynı renge boyuyorsunuz ve tam o yazının üzerine yapıştığınız zaman bu stickerımız da olmuş oluyor. Bunu da Türk bayrağının altına koyuyoruz. Şimdi geldik başka bir stickera. Bunun için bu parçayı kullanmanız gerekecek. Bu parçayı da aldıktan sonra siyaha boyayın ve tekrardan kopyalayın. Ondan sonra üst kısmı biraz daha oval olduğu için bu parçayı kullanmamız gerekiyor. Bu parçayı da aldıktan sonra tam üst kısmına yetecek derecede büyütün ve birazcık daha küçültün. Bu şekilde kaba taslağını oluşturmuş olacaksınız. Yine klavyede olan simgelerden şu etiketi kopyalamanızı isteyeceğim. Ondan sonra parantez almanız gerekiyor. Parantezi aldıktan sonra eklediğim şekilde, gösterdiğim şekilde parantezlerinizi eklemenizi isteyeceğim. Ondan sonra sticker'daki yazıyı yazıyorsunuz. Bir önceki yaptığımızın altına koyun. Geldik diğer parçaya. Bu çok kolay olacak. Şimdi özen göstermeyin bu parçalara, çünkü 100 tane sticker sınırımız var ve küçülttüğünüz zaman
yaptığınız her şey görünmeyecek. O yüzden benim yaptığım gibi yapın. Yuvarlak oluşturun, tamam mı? Ondan sonra mavi oluşturun. Mavi oluşturduktan sonra bu şekilde sarı bir halka oluşturun ve o beyaz kısmın tam ortasına getirin. Gerisi basit. Ondan sonra A harfini alıyorsunuz. Birazcık diğerlerinden uzun yapıyorsunuz. Sol tarafına D, sağ tarafına da S'yi yapıştırdıktan sonra bu da olmuş oluyor. Şimdi abi çok detaysız yaptın demeyin. Çünkü küçülttüğünüz zaman bakın tam uyuyor. Şimdi böyle tek tek yıldız eklersem hiçbiri gözükmeyecek. O yüzden yaptığımız onca emek boşa gidecek ve sticker masrafı yani. Bunu da yapıştırdık. Şimdi geldik diğer Ferrari logosuna. Bunu yapmanız daha kolay olacak. Çünkü demin yaptığımız o sarı sticker'ın aynısını kopyalıyorsunuz. Sadece bu yazıları hariç. Aynısını kopyaladıktan sonra atı alıyorsunuz. Zaten bu oyunda var. O atı da alıp koyduktan sonra o ovali bu parçayı alıp kırmızıya boyayıp şuradaki butona 2 kez basmanız. Yaptığın aynısını yaparsanız siz de yaparsınız. At ekleyip sonrasında aynı şekilde yaptığımız sticker'a koyuyorsunuz. Geldik son parçamıza. Bunda da aynı sarıyı alıyorsunuz. Yaptığım şekilde yine çerçeve oluşturmamız gerekiyor. Buradan çerçeve oluşturduktan sonra yazı yazıyorsunuz ve şuradaki kuş işaretini koyuyorsunuz. Bu daha basit. En basiti buydu. Fotoğraftaki sticker'ın aynısını yaptık. Şimdi ben birazcık daha kendime özgü bir şey eklemek istiyorum. Tofaş'ın sağ kısmında meşhur o yeşil etiket eklememiz gerekiyor. Bunun için de basit. Yuvarlak oluşturuyorsunuz. Beyaz bir yuvarlak alıyorsunuz ve çerçeve yapıyorsunuz. Sonra Tofaş yazısı. Tofaş yazısının altında bir sürü yazı var. Bunu tek tek yazmanıza gerek yok. Benim gibi random atın ve birazcık daha küçültün. Yazı okunmasın yani. Bu şekilde bu logoyu da yapmış oluyorsunuz. Ön tarafa da ben kendime ait bir yazı yazmak istiyorum. Onu da bu şekilde yapabilirsiniz. Sonra arka kısma ön cam yaptığımız gibi yine bir gölgeleme yapıyoruz. Sonrasında ben bunu istediğim için yapıyorum. Siz isterseniz farklı şeyler yapabilirsiniz. Ses sistemi yapmak aklımda vardı ama yetmeyecekti. O yüzden böyle bir şey yapmaya karar verdim. Buradaki çıtaları turuncuya boyuyoruz. Hani Tofaş'ın camlarında olan o küçük şerit çizgiler. O çok sağlam Tofaşlardan vardır. O modifiye de yapılıyor ona tabii ki. Ben bu şekilde ekledim. Aracımızın son hali bu şekilde gayet güzel oldu ve neredeyse yarısından fazlasını kullandık. Bir 10-20 tane stickerlık payımız kaldı. Artık orada ne yaparsanız sığdırabildiğiniz kadar yapın. Çok güzel oldu. Umarım size de faydalı olmuştur. Başka hangi arabalar modifiye edeyim? Bunun gibi eğitim serisinin gelmesini istiyorsanız mutlaka beğeni atmayı unutmayın. Görüşürüz.